Herkese iyi günler. Vorax projemizin yapım aşamasına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi versiyon 1'de kullanacağımız malzemelerin hepsi bunlar. Burada elektronik olarak motorlarımızı koyduk. Şöyle göstereyim. Ancak bu mekanik kısmı yaparken tekrardan elektronikleri, şuradaki motorları kullanmak zorundayız. Çünkü kablo kanallarımız vesaire hepsi bunların içinde olduğu için burada motorlarımızı kullanacağız. Şöyle tanıtmaya başlayayım. Daha önce lehimlediğimiz motorlarımız var. 4 tane de biraz daha nispeten ona göre daha uzun lehimlenmiş motorlarımız mevcut. Burada 6 tane tekerleklerimiz var. Motorlarımıza girecek hazır tekerlekler. Burada aracımızın ön gövdesi ve arka gövdesi olarak değişecek 2 tane çıkmış parçamız mevcut. Buraya geldiğimizde arka bacaklarımızın mevcut. Burada ön bacaklarımız için 4 tane. Ön bacak birleşim bölgemiz için yine 2 tane baskı. Burada ön bacakları gövdeyi birleştireceğimiz ve hareketliliği sağlayan parçalarımız, direkt devrenin üstüne geleceği ve dış kapağın olacağı baskımız burada. Burada da son olarak gövdeye birleştirmek için gereken parçalarımız mevcut. Burada metrik vidalarımız var. Metrik 6, metrik 3 olarak 2 tane vida türü kullanıyoruz somunlarımızla beraber. Ekstra olarak hızlı yapıştırıcımız mevcut. İstediğiniz herhangi bir markanın hızlı yapıştırıcısını kullanabilirsiniz. Kolaylık sağlaması için herhangi bir vidalama kullanabilirsiniz. Tornavidada iş görür ancak daha hızlı olması daha iyi olur. Arkadaşlar bu arada ekstra belirtmek istiyorum. Yine kendi tasarımımız olan civata organizeri olarak geçen kendi tasarımımız olan ürünümüz var. Civatalarımızı burada, eğer sizin elinizde hazır bir kutu yoksa, saklamak ve düzenlemek için 10 numara bir üründür. Haberiniz olsun. Açıklama kısmından STL formatını indirebilirsiniz. Arkadaşlar bir de ek olarak plastik kelepçelerimiz var. Boyutları ne kadar kısa olursa o kadar az ziyan olur. Tamamen size, keyfinize, paşa gönlünüze kalmış. Evet arkadaşlar, şimdi ilk olarak daha önceden dediğim gibi lehimlediğimiz motorlarımızı takacağız. 6 adet motorumuz var. Baskılarımızda mevcut olan 6 adet ayak bölümümüz var zaten. Şuradaki siyah parçaları ayırayım. Tek bir kırmızıyla başlıyorum. Bu kırmızı arka bacak olacağı için bizim daha önce lehimlediklerimizden kısa kablo olarak lehimlediğimiz motorları kullanacağız. Bir tane burada motorumuz var, hemen hazırda geldi. İlk olarak şöyle bu kablonun ucunu sararak daha kolaylıkla kablo kanalından geçirebilirsiniz. Böyle yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Hemen şuradan kablo kanalından geçiriyorum bakalım. İttirdiğimizde zaten alttan çıkıyor. Çekiyoruz. Motorumuz buraya kendi özgür iradesiyle geliyor. Bu şekilde yerleştirdikten sonra 2 tane metrik 3 civata alıyoruz. Buradan geçiriyoruz. Biraz yerleştirdikten sonra ister tornavidayla ister vidalama ile bir tanesini taktık. Aynı işlemi bir kere daha yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taktık. 2 tane de yine metrik 3'lerden somun alarak buradaki işlemi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Bu şekilde bir tane bacağımız hazır. Şimdi aynısını ikincisini için yapıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arka bacaklarımız için gereken motorlarımızı yerine monteledik. Şimdiki işlemimiz ise ön bacakları için olan motorları montelemek. Evet arkadaşlar, şimdi az önceki motorların yerine ön motorları taktık. Burada 2 tane parçamızın motor delikleri bize bakacak şekilde bu şekilde monte edeceğiz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer bacak için de aynı işlem geçerli. Arkadaşlar aldık, yine kablomuzun uçlarını birbirine birleştirdik. Aynı iğneden iplik geçirir gibi bu şekilde attık, getirdik. Şimdi motorlarımızı buraya koyarken redüktörlü motorlarımızda şu şekilde bir çıkıntı oluyor. Bu çıkıntıya dikkat etmemiz lazım. Şöyle göstereyim size, çıkıntı var. Bu çıkıntıya dikkat etmek lazım. Bunu bize bakacak şekilde monte ediyoruz. Yani lehim tarafımız parçaya bakacak. Yine aynı şekilde az önce yaptığım gibi tekrardan monte ediyorum.
Evet arkadaşlar, bütün motorlarımızı bacaklarımıza taktık. Şu kırmızı renkte olan ve direkt bu şekilde bölümü olanlar arka bacakları için. Şu anlık bunlarla işimiz yok. Direkt çünkü bunlar gövdeye bağlanacak. Bizim işimiz bunlarla. Şimdi öncelikle sadece iki parçamızda şöyle delikler var. Bu delikler direkt yukarı gideceği için kablomuzu buradan tekrardan geçiriyoruz. Bu şekilde buradan alıyoruz. Aynısını bunun içine yapıyorum hemen. Buradan geçirdim. Yavaşça narin bir şekilde çektim. Gördüğünüz gibi 2 tanesi çekildi. Şimdi motorun bana baktığı yönden aldım bunu. Diğer parçam da bu olacak. Bu şekilde yapıştıracağız bunları. Gördüğünüz gibi bakın 2 motor da bana bakıyor. Bunun kablolarını da yine az önceki motorumuzu buradan geçirdiğimiz gibi yine buradan geçiriyoruz. Güzelce çektim. Evet, şu anki kablo işlemlerimiz geçti. Şimdi yapmamız gereken şey hız yapıştırıcımızı almak. Hız yapıştırıcı ile bunları birbirine bağlantılı yapacağız. Ama ondan önce burada yine dosyalarımızda bulunan küçük pimlerimiz var. Bu pimlerimizi alıyoruz. Yine burada bulunan bölümlere ittirme suretiyle yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki deliklerimize hemen hız yapıştırıcımızı açıyorum. Hız yapıştırıcı kullanırken arkadaşlar dikkat edelim lütfen. Çıkması gayet zor sürüyor. Bir damla hemen biraz şuraya damlatacağım. Kalan boşluklara bu şekilde arkadaşlar sıkıyoruz. Hemen ardından bunun sprey ile dondurduk. Gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde aynı işlemi diğer parçama da uyguluyorum. Evet arkadaşlar, hız yapıştırıcı işlemini tamamladık. Altta da bir katman attıktan sonra 10 numara 5 yıldız. Şu an parçalarımız hazır. Şimdi buradaki kablolarımızı gövdeye birleştirip bağlamak için 2 tane parçamıza ihtiyacımız var. Arkadaşlar yine motorlar bana baktığını varsayıyorum. Düz kısmı yukarı baktı. Delikten deliğe kanallar bu şekilde geldiğini varsayarsam bu şekilde olacak. Araya da daha önce göstermiş olduğum buradaki uzatma parçam girecek arkadaşlar. Bu da oynaklığı sağlayacak zaten. Şimdi bu şekildeyken ilk önce kablolarımızı buradan geçirelim. Kablolarımızın hepsini bir topan haline getirip bu şekilde daha önceden kanallardan geçirirken yaptığımız gibi tekrardan sararsak işimiz daha kolay olur. Bu şekilde olacağını varsaydım. Kırmızı parçam buraya gelecek. Bir buraya bir de diğer tarafına olacak. Bunları birleştirmek için de metrik 6 civatalardan kullanacağız. Şimdi arkadaşlar buradaki civatalarımızı diğer taraftan takıp somunlarımızın iç tarafta kalmasını sağlayacağız güzel bir görüntü için. O yüzden bunu bu tür çevirdim. Motorlar artık bana bakmıyor. Aldım kırmızı parçamı. Metrik altımı buradan geçirdim. Tekli olan yerden. Diğer taraftan da buradan geçirdikten sonra karşıdan beni karşılaması lazım. Hemen diğer kırmızı parçamı aldım. Tekli tarafını buraya koydum. Somunumu aldım. Sıkıyorum. Çok fazla sıkmama gerek yok. Biraz sıkmam zaten yeterli olacaktır. Bunun o hareketliliğini sağlayacak kadar sıkmamız bizim yeterli olacaktır. Geldim. Buradan gövde parçamı da bu şekilde aldım. Şu şekilde tam tersi olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde aldım. Aldım matkabımı. Biraz geçirdim. Sonra diğer taraftaki kırmızı parçayı aldım. Biraz açabilirim. Daha kolay geçer. Gördüğünüz gibi geçirdim. Hemen somunumu sıkıyorum. Fark ettiğiniz gibi somunlar bu tarafta. Motorların baktığı olduğu tarafta olacak somunlar. Hemen üst taraf için de aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi şu an bacağımız hareketli bir konumda ilerliyor. Bunun gövdede sabit olduğunu bunu da bu
şekilde hareket ettiğini görebilirsiniz. Şimdi aynı işlemi diğer taraftaki bacak için yapıyorum. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz üzere bacaklarımız hazır. Şimdiki işlemimiz bunları bir köşe ayırıp, evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz için bastığımız iki tane ayrı parçamız var. Burada bunu belirtmek istiyorum. Bu parçayı basarken bizim tavlamız 25.6 santim olduğu için maksimum sığmıyordu. Ucu ucuna sığıyordu. O yüzden biz bunu ikiye böldük. Sizin tablanız böyle olacağını varsaydığımız için herkese bu şekilde yayınlamayı tercih ettik. Arkadaşlar, eğer isterseniz dediğim gibi bizim plakalarımız, tablolarımız el vermediği için ikiye bölerek hallettik işimizi. Eğer siz isterseniz bize iletişim kanallarımızdan, e-posta olur, Instagram olur, WhatsApp telefon numaramızdan olur, ulaşarak bunun tam olarak birleşmiş STL dosyasını alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eğer iki parça yaptıysanız şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. 4 adet metrik 3 vida cıvatalarımızdan alıyoruz. Bu şekilde dik konuma getirdim. Koyduktan sonra aldım tornavidamı ve buradan sıkmaya başladım. Gördüğünüz üzere şöyle hızlı hemen sıkalım. Göz gibi bir tane cıvatamızı sıktık. Hemen çaprazından sıkıyorum ki daha kolay olsun vidalama işlemimiz. Aldım. Tekrardan koydum buraya. Buradan yine sıkıyorum. Evet arkadaşlar, buradaki 4 tane bağlantı parçamız. Şöyle anlatayım size. Şuradaki gördüğünüz delik ve bu parçamızın deliği bize bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Çünkü dörtlü vida dediğimiz yukarı bakacak. Aynı işlemi diğerleri için de hemen yapıyorum. Bunların burada sabit kalması için yine hemen metrik 3 cıvatalarımızdan faydalanacağız. Yerleştirelim. Çıksın. Ardından hemen metrik 3 somunlarımızla buradan daha da sağlam hale getiriyoruz. Bunlar önemli çünkü burada bütün bacaklarımız bağlı olacağı için önemli bir yük altında olacak burası. Şimdi bunu yaptığım aynı işlemi diğer üçü için de aynısını hemen hızlı bir şekilde yapıyorum. Arkadaşlar, bu şekilde montaj işlemini gerçekleştirdik. Şimdiki adımımız ise tablamızı yerleştirmek. Şimdi arkadaşlar, şurada şunu belirtmek istiyorum. Bu video tamamen montaj videosu olduğundan mütevellit. Normalde bu tablonun üstüne devremiz olacaktı. Eğer bana kalırsa devreyi ilk önce yapıp daha sonradan buraya montajlamak en iyisi olacaktır. İsterseniz devreyi yapmadıysanız hemen açıklamalarda bulunan veyahut da bu oynatma listesinde girdiyseniz oynatma listesinde bulunan devre montajı videosunu izleyerek kolaylıkla yapabilirsiniz siz de hemen. Şimdi bu elimizdeki devre olacak alt tabakayı bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Yani kendisi hemen oturuyor. Biraz buradan aldım kelepçelerimi. Şu bölümde bulunan deliklerden kelepçeyi geçiriyorum. Karşı tarafa geldim. Kelepçemizin hemen şuradan bulunan deliklerinden kelepçemizi geçiriyoruz. Bu şekilde sıktım. Kelepçemi kestim. Şimdi aynı işlemi burası için, daha sonra şuradaki delik ve burası için. Aynı işlemi buradan, karşı taraftan, buradaki bölümümüzden, buradaki ve buradaki bölümümüzden hemen hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere baştaki kelepçe montajımızı da bitirdik. Bu şekilde gözüküyor. Gayet sağlam. Gördüğünüz üzere herhangi bir işleme gerek duymuyoruz. İşlemimizde ise
bacaklarımızı takacağız. Öncelikle arka bacaklarımızı takarak başlayabiliriz. Arka yüzümüzün eğimli olan taraf olduğunu belirtmek isterim. Ön taraf bu taraf. Arka yüzüm ise eğimli olarak, hava çıkışına eğimli olarak verdiğimiz taraftır. Bu şekilde makinemizi ters yatırdık. Arka yüzü bu tarafa doğru bakıyor. Aracımızın arka bacağını aldık. Buradan geçiriyoruz. Şöyle geçerken kolaylık olsun diye şöyle çıktığı gibi buradan çektiğim bacağım zaten buraya kendisi geliyor. Bu şekilde monte edilecek. Hemen buraya gelmişken monte edelim. İşimiz kolay olsun. Yine buradan metrik 3 vidalardan faydalanacağız. Biraz buradan tutturuyoruz. Aldım elime vidalamamı. Şimdi arkadaşlar bakın, kablomuzun ucunu aldık. Bacağımızdan çıkan kablonun ucunu yine kıvırdık. Şuradan yaklaş kamerayı istiyorsan sen de şöyle göstereyim size. Bakın tam buradan veriyorum. Verdim. Aracı ters çevirdim. Bakın kendisi çıkmış oluyor buradan. Bunu çektiğimiz zaman kablomuz yerine oturtuyor. Bakın şuradan göstereyim size. Buradan geliyor kablomuz. Bu şekilde yerine oturtacağız. Bir önce. Evet arkadaşlar, arka bacaklar için gereken montajı tamamladık. Şimdi aynı işlemi ön bacaklar için yapacağız. Buradaki motorların gözüken tarafını yine bana doğru çevirdim. Buradan aldım kablomu. Aynı işlemi daha önce size gösterdiğim gibi hemen yavaşça, narince buradan sokuyorum. Arkadan aldığım kabloyu çekiyorum buradan. Aynı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bütün bacak montajını tamamladık. Şimdi tek yapmamız gereken bunun biraz daha hoş durması için ve ortak durması için tekerleklerini buradaki gördüğünüz yerlere takmamız olacaktır. Evet arkadaşlar, hemen şuradaki bölümden tekerleğimizi taktığımızda gördüğünüz gibi işlem alınıyor. Gördüğünüz üzere şu an aracımız tekerlekleriyle beraber hazır durumda. Bu şekilde duruyor. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, aracımızın dediğim gibi en son istersek biz kapatabiliriz. Ancak şu an sadece montaj aşamasında olduğumuz için bunu ben gerçekleştirmeyeceğim. Az önce buradaki alt tabakayı kapattığımız kelepçeyle yaptığımız gibi yine aynı delikler buralarda mevcut. Kelepçeyle bu üst tabakayı sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi aracımızı temel olarak anlatmak gerekirse, bu var aksatlı aracımızın şu ön kısmındaki hava girişlerini görüyorsunuz. Temiz havayı buradan aldıktan sonra devrenin içinden hava geçecek. Oradaki soğutma işlemini sağladıktan sonra şuradaki yine hava çıkış kanallarımızdan aşağı doğru sıcak havayı dışarı atacak arkadaşlar. Burada yine ön tarafta bulduğumuz iki tane far dediğimiz beyaz ledlerimiz için açılmış deliklerimiz var. Hazır deliklerimiz. Arka tarafta da yine spot lambalarımız için açılmış kırmızı ledlerimiz için hazır deliklerimiz mevcut. Evet arkadaşlar, şimdi de çalışma prensibini ve özelliklerini anlatmak istiyorum biraz. Şimdi burada gördüğünüz öndeki iki ayağımızın oynak ve hareketli olmasının en büyük sebebi engellerle karşılaştığında onları kolaylıkla geçmesi. Engebeli arazilerde olsun, küçük büyük fark etmez, bütün engelleri kolaylıkla geçmek için tasarlanmıştır. Buradaki bacaklarımız engele geldiğinde öne çıkıyor. İkisi birden hareket ettiğinden dolayı bu şekilde devam ediyor. Tekrardan engeli aşmaya en tepesine geldiğinde bu şekilde bir konuma gerçekleştirebiliyoruz. Devam etti, indi.
tekrardan bu şekilde devam ediyor. Ön tekerlekler düz konuma geliyor. Arka tekerlekler de daha sonrasında kendinden iniyor ve önceki aynı konuma geliyor. Arkadaşlar fark ettiyseniz aracımız biraz eğimli. Öne doğru biraz daha kalkık. Bunu biz bilerek tasarladık. Buradaki amacımız diğer versiyonlarda gelecek eklentilerin daha kolay entegre edilmesi ve daha kolay ulaşılabilmesi. Vorax robotumuzun devre montajına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar malzeme tanıtmakla başlayalım. Bir tane dörtlü lityum pil yatağımız var. Bir tane mini breadboard'umuz. Hemen ardından Bluetooth modülümüz. L298N motor sürücümüz ve bir adet de Arduino Uno'muz mevcut. Hepsini yazıcıdan bastırmış şasenin üzerine kuracağız arkadaşlar. Bizim burada kullandığımız bu model hazır olarak arkadaşlar. İnternette bunu siz de indirip kullanabilirsiniz, bulabilirsiniz hazır halini. Şimdi ilk olarak Arduino'muza kodu yüklememiz lazım. Hemen ben şimdi buradan kodu yüklüyorum. Evet, şu an kodum yüklenmiş oldu. Artık devre işlemine, montaj işlemine geçebiliriz. Bu şekilde hemen göstereyim. Yapacağım şasemi aldım. Sürücümü tam şu mevkiye bakın. Şuradaki bölüm, şuradaki 3 artı bölümüne hemen köşesine denk geliyor. Bu şekilde koydum. Breadboard'umu buraya yerleştiriyorum. Arduino'mu hemen breadboard'un yanına ve pil yatağımı da Arduino'nun hemen yanına yerleştireceğim. Burada isterseniz siz şimdi hızlı olsun silikonla yapacağız. İsterseniz hemen vidalayabilirsiniz veya farklı bir işlem yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar, şimdi breadboard'umuzun altındaki çıtahlı bantımızı açıyoruz. Hemen buraya. Biraz baskı uyguladıktan sonra işlemimiz hazır. Evet arkadaşlar, Bluetooth'umuzu gördüğünüz gibi herhangi bir yere bağlamadık. Silikonlamadık daha doğrusu. Bluetooth aktif olarak hareket edebilir, herhangi bir sıkıntısı yok onun için. Şimdi hemen hızlı bir şekilde biraz jumper alıyorum. 4 adet jumper'ımı, diş erkek olan 4 adet jumper'ımı, L298'in in1, in2, in3 ve in4 bacaklarını sırasıyla takıyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde taktım. Yine sırasıyla mesela en başta turuncu var. Turuncudan başlayarak ondan geriye doğru azaltarak gidiyorum. Şimdi arkadaşlar Bluetooth modülü için erkek dişi yine jumperlarımızı aldık. Dişi taraflarını hemen Bluetooth'umuzun ortadaki 4 bacağına takıyoruz. Bunlar hangi bacaklarımıza baktığımızda hemen yaklaşalım. Arkadaşlar bacaklarımız RX, TX, GND ve VCC pinleri olmak için bu 4 tane pini kullanacağız. Diğer pinlerle işimiz yok şu anlık. Hemen RX pinini, TX pinini Arduino'daki TX pinine, TX pinini de RX pinine bağlıyorum. Yani çaprazdan bir bağlantı var burada. Mavi olan RX'i bunu TX'e bağladım. Mor olan RX, TX sözleri bunu da RX'e bağladım. Buradaki iki tane artık artı ve eksi bacaklarımız var. Buradaki GND'yi Arduino üzerindeki herhangi bir boş GND'yi taktım. 5 voltu da birden fazla 5 voltumuz olacağından mütevellit Arduino üzerindeki herhangi bir 5 volta taktım ve Bluetooth'umuzun da işlemleri bitmiş oldu bu şekilde. Arkadaşlar daha önceden hazırladığımız 4 adet ledimiz var. 2 tanesi kırmızı, 2 tanesi beyaz renkli olmak üzere ledler. Beyaz ledler ön tarafı için, arka ledlerde stop lambalarımız için olacak. Uçlarını jumper kablolara direkt erkek jumper kablolarla lehimledik ve bu şekilde ortaya çıktı. Hemen siz de bunları lehimleyebilirsiniz. Geçtik oraya. Şimdi arkadaşlar sırada ledlerimizi bağlamakta var. 2 tane kırmızı ledimizin
dirençli bacakları, yani artı bacakları, uzun bacakları 4'e, bir tanesini 4. dijital pine takıyorum. Diğer boşta kalan GND'yi de Arduino'nun boş bir GND'sine takıyorum hemen. Diğer kırmızı ledimiz için de aynı işlemi tekrarlıyorum. Hemen diğer ledimizin, kırmızı ledimizin de dirençli artı bacağını da az öncekini 4'e takmıştık. Bunu da 6'ya takıyoruz. Diğer bacağını da 13'ün üzerindeki hemen GND boş. Oradaki GND'ye takıyorum. Diğer iki ledimiz için de aynı işlemleri hemen gerçekleştireceğim. Artı bacağını aldım. 12. pine taktım. GND'sinde breadboard'daki boş bir yere takıyorum. Hemen diğer ledimizin artı bacağını da 12 numaralı pine takıyorum. Biri 11, biri 12. Buradaki GND'mi de az önceki ledin GND'sine breadboard'daki bağlıyorum ve led işlemimiz bitmiş oluyor. Şimdi bir tane erkek jumper alıyoruz, 2 adet. Bir tanesini biliyorsunuz GND'leri burada birleştirmiştik. Buradan alıyorum. Arduino üzerindeki boş bir GND hattına bağlıyorum. Bu şekilde hemen şuradan bağlayalım. Tamamdır. Diğer jumper'ımıza da artı hattındaki 5 voltumuzu alıyoruz. Direkt Arduino üzerindeki 5 volta bağlıyoruz. Bu şekilde şu anki işlemimiz bitti. Şimdi artık RTX'leri bağlamak. Yapacağımız işlemler Arduino'ya ve motor sürücüsüne güç vermek olacak. Bunlar için de arkadaşlar çok kolay. Hemen lityum pilimizdeki artı bacağına bir tane anahtar bağladık daha önce biliyorsunuz. Pil yatağındaki artı bölümünden motor sürücümüzün artı 12, yani şu en soldaki pinine hemen takıyoruz. Gördüğünüz gibi taktık. Eksisini de hemen alıyorum. Bir yandaki ortak GND bölümüne monteliyorum. Tam buraya montelerken bir tane de aynı yere hemen ortak GND'ye bir tane daha kablo sokuyorum. Baktık hemen breadboard'daki GND hattımıza. Bir tane daha kablo aldım. Bu da en sondaki motor sürücümüzün en sondaki 5 volt çıkış veren hattımıza bunu bağlıyoruz. Bu da bizim Arduino'muza güç vermemizi sağlayacak. Sıkalım. Arduino'muzun üzerinde bulunan power bölümündeki Win bölümüne takacağız. Arkadaşlar devremiz bu kadar. Herhangi bir ekstralımız yok. Bütün pillerimizi yuvamıza taktıktan sonra çalış hale gelecek. Tek yapmamız gereken aracımıza geçip gerekli motor bağlantılarını yapmak. Onları da hemen hızlı bir şekilde hemen size göstereyim. Aracımızın motorlarından gelen kablolarımız bu şekilde. Mesela motorlarımızın hep sağ köşesinde olan kablolar burada. Sol köşede olan kablolar burada. Bunları buralarda bulunan pinlerimize, klemenslerimize takıyoruz. Ardından hemen tornavidamızla sıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, motor pinlerimizi bağladık. Şu anki devrimiz hazır.